Herkese selamlar kıymetli dostlar. Arda Güler Real Madrid'de sezonun ilk hazırlık maçına çıktı. Aslında pek de hazırlık maçı denmez. Nedenlerini anlatacağım. Ve penaltı kaçırmasına rağmen İspanyol basınında gündem oldu. Onun maç içindeki performansı yazıldı. Bunları gazete anlatacağım. Birkaç tane gazete var kaynak. Ve bir de Arda Güler'e geçtiğimiz yıllarda kurulan tuzak. İçerideki karışıklığı zaten söylüyorduk, soyunma odasını. Bazı gerçekler isim ortaya çıktı. Hazırsanız başlayalım. Evet, Real Madrid Alcaron'la bir hazırlık maçı yaptı. Videonun başında söyledim, bu aslında tam bir hazırlık maçı değil diye. Nedenini şöyle söyleyeyim. Maç öncesinde hem Alcaron hem Real Madrid geldiler. Normal günlük antrenmanlarını yaptılar. Yani hem de Real Madrid yoğun, ağır bir antrenman yaptı. Antrenmanın sonunda da bir maç yaptılar. Bu maçın da ilk 25 dakikası basına açıktı. Tribünler doluydu. İşte canlı verildi Real Madrid'den. Sonra bütün tribünler boşaltıldı. Herkes dışarı çıkarıldı. Maçın geri kalanı tamamlanana kadar olan süre basına, televizyonlara, her şey kapalı bir şekilde devam etti. O yüzden de böyle Maçkolik'te girip de maçla ilgili bilgi almak isteyenler herhangi bir bilgi bulamadılar. Resmi bir hazırlık maçı bile değildi. Hem de oyuncuların tamamı çok ağır bir idmandan sonra o maça çıktılar. Performanslar buna göre değerlendirilmesi lazım ve Arda Güler'in performanslarını da buna göre değerlendirdiler. Sadece şöyle söyleyeyim, maç içerisinde bazı gazetelerden 3-4 kişi, yani her gazeteden birer kişi olmak kaydıyla 3-4 kişi kaldı. Onlardan biz bilgileri aldık maçla ilgili. Onu da söyleyeyim. Bunlar da Real Madrid'in güvendiği Real Madrid muhabirleri. Bakalım neler yazmışlar Arda Güler'le ilgili. Öncelikle AS gazetesinden başlayacağız. AS gazetesi şöyle demiş. Real Madrid'in yeni teknik ekibi kadrodaki patlayıcı bir unsur olduğunu anlamak için sadece 2 antrenman seansına ihtiyaç duydu. Türk oyuncu Arda Güler. AS gazetesi Arda Güler'in tatilden en yüksek kondisyon ve azim seviyesinde döndüğünü, sadece kendini kurtarma konusundaki muazzam arzusunu göstermekle kalmayıp aynı zamanda en iyi fiziksel formunda olduğunu belirtti. Teknik ekibin en önde gelen üyelerinden biri Türk oyuncuyu alenen övmekten çekinmedi ve Arda Güler uçuyor dedi. Bu ifadeler Valdebebas'ta yankı buldu. Her şey Mourinho'nun geçen sezon en olumlu yönlerinden biri olan Arda Güler'e kulübün oyuncuya yüklediği büyük beklentileri uyum olarak önemli bir rol hazırladığını gösteriyor. Dahası erken dönüş ona ek avantaj sağlıyor ve Arda Güler bundan faydalanmak istiyor. Zira yeni sezona Real Madrid'in ilk 11'inde başlamak amacıyla Portekizli teknik direktörün yönetiminde çalışmalara çoktan başladı. Yani orada kendine yer ediniyor. İlk 11'de sezona ilk 11 başlayacağını söylüyor AS gazetesi. Şimdi ise Türk orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın transferi ve sağ kanatta oynayabilen Ender'in dönüşüyle birlikte artan rekabete rağmen yerini korumaya çalışıyor. Dahası Mastantuono da kiralık olarak başka bir takıma gitmezse bu pozisyon için başka bir rakip haline gelebilir. Sağ kanatta diğer seçenekler arasında Brahim Diaz ve Rodrigo yer alıyor. Diaz Dünya Kupası'nda 4 asist yaptıktan sonra Valdebebas'a dönecekken Brezilya oyuncu çapraz bağ yırtığından dolayı iyileşme sürecine devam ediyor ve yıl sonundan veya 2027 başlarından önce sahalara dönmesi beklenmiyor ki Galatasaray'ın da zaten Brahim Diaz atağı vardı. Bu sakatlıktan sonra tamamen rafa kalktı. Tüm bunlara rağmen Arda Güler'in önemli bir avantajı var. Mourinho'nun onu daha önce tanıması. Zira Portekizli teknik direktör Fenerbahçe'nin başındayken onu kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışmıştı. Dahası ikili daha önce İstanbul'da tanışmış ve aralarında kişisel bir ilişki vardı. Buradaki ilişkilerinin iyi olduğunu söylüyorlar. Ancak kader sonunda onları Madrid'de bir araya getirdi. Arda Güler Real Madrid'deki 4. sezonun hazırlanırken Mourinho'da yıllardır hayran olduğu bir oyuncuyla nihayet çalışma fırsatı buldu diyor AS gazetesi. Şimdi bunlar genel bir tablo çizmiş AS gazetesi ama diğer gazetelerin muhabirleri maçla ilgili haberlerinin içerisinde Arda Güler'le ilgili bölümleri ben çıkardım. Onları da sadece o bölümler olacak şekilde okuyacağım. İlk olarak Sendena Ser gazetesiyle başlıyoruz. Mourinho'nun teknik direktörlüğünde ilk maç Alexander-Arnold, Mastantuono, Camavinga ve milli oyuncu Arda Güler gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir 11'in seçilmesinin ardından açıkça daha zayıf bir takıma karşı sadece bir gol farkla kazanılan bir zaferle sonuçlandı.
Senden Eser bu kadar bahsetmiş orta sahadaki mevzulardan. Genel olarak Real Madrid'in antrenman yapısından bahsetmiş ve Arda Güler'le ilgili çok da bir şey yok. Ama şurada şunu söylemek gerekiyor. Sadece Arda Güler değil, işte Camavinga, Arnold için çok ağır bir idmandan sonra bu maç yapılıyor. Yani çok yoğun bir antrenman yapılıyor. Ondan sonra bu maç yapılıyor. Herkes eleştirilebilir ama bunları göz önüne almak gerekiyor. Defense Central gazetesi bir Real Madrid gazetesi. Zaten onların muhabirinin orada olmaması imkansız. Arda penaltıyı kaçırmasına rağmen zaman zaman kalitesini gösterdi. Türk orta saha oyuncusu maçın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Oyun kurmada serbest bırakılan oyuncu bir kez daha mükemmel formunu ve bu sezon ne kadar önemli bir oyuncu olacağını teyit eden anlar yaşattı demiş. Ve Sport gazetesi de şöyle bir paragraf yazmış. Ancak spot ışıkları oldukça farklı bir yaz geçiren iki futbolcunun üzerindeydi. Arda Güler henüz ikinci dakikada bir penaltı kaçırmasına rağmen, burada birazcık yanlış yazmışlar, İlk yarının en hareketli isimlerinden biri oldu. Türk milli oyuncu Mourinho yönetiminde nihai patlamayı yapması beklenen Madrid taraftarının en büyük umutlarından biri olmaya devam ediyor demiş. Ve İspanyol gazetesi aslında bir önceki haberi bu sabah yayınlanmıştı. O bir analiz haberiydi. Bu da maçla ilgili olan haberi aynı gazetenin. Arda Güler uçuyor sesleri yükselirken teknik ekibin önemli isimlerinden biri bu performansı oldukça övdü. Oyunun içerisinde penaltı kaçırmasına rağmen oyunun içerisinde çok net olarak etkisini gösterdi. Mükemmel hareketleriyle, yıldızlaşan refleksleriyle oyuna yön verdi diye yazmış AS gazetesi. Ve erken dönmenin avantajlarını da yazmışlar. Bu maçta geri kalanı da maçla ilgili daha çok işte Camavinga falan yazılmış. Arda Güler'e büyük tuzak. Şimdi geçiyoruz başka bir habere. Bu işte dünkü maç haberiydi bu zamana kadar. Şimdi yine dünkü bir haberden. Dün eğer bunu görmediyseniz bununla ilgili sosyal medyada da basında da birçok haber çıktı. Fransız gazeteci Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'le ilgili bir iddia gündeme getirdi. Bu geçtiğimiz yıllarda hep Arda'ya pas atmıyorlar, yok Arda ile işte içeride bir kıskançlık var vesaire vesaire. Bunları isim isim açıklamış. Tabii bunlar hala iddia olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü bunu net bir şekilde söylemek için orada olup olayları görmek gerekiyor. Fransız gazeteci Romain Molina, Arda Güler'i takım arkadaşlarının adeta sırtından vurmak istediğini aktardı. Molina yaptığı açıklamada şunları söylemiş. Bakalım ne demiş. Real Madrid'de Vinicius Junior, Bellingham, Valverde, Rodrigo ve Endrick, Xabi Alonso'ya karşıydı. Bunun en büyük sebebi de Arda Güler'di. Molina sözlerinin devamında hepsi Arda'yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi. Ama Arda Güler Real Madrid'in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. O sezon yani en iyi oyuncularından biriydi. Mbappe forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinicius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı. Arda'nın sağ dışındaki mütevaziliğine ve milli takımdaki başarısına da dikkat çekip şöyle demiş: Arda çok sakin bir futbolcu. Onu sağ dışında neredeyse hiç duymuyorsunuz. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden isimdi ve bu performansı bazı oyuncuları rahatsız etti. Bunu da biliyorum demiş. Real Madrid'in yeni teknik direktörü Mourinho'nun Arda Güler'i nasıl kullanacağı da merak ediyor. Bunlara da bir açıklık getirmiş ama kendince yorumlar yapmış. Mbappe ve Arda Güler arasındaki uyumu kullanmayı planladığını söylemiş Romain Molina. Zaten onu biz de basından aktarmıştık daha önce. Evet, haberler bu. Söylediklerimiz, yani o pas atmıyorlar, pas vermiyorlar, Arda Güler'i görmezden geliyorlar dediklerimiz aslında hepsi doğru yani. O zamanlar bazıları bizi eleştiriyordu. Yok canım, ne alakası var, nasıl pas atmıyorlar, Arda Güler'e pas... Bakın, Arda Güler uygun pozisyondayken, şut çekebilecek veya boşluktayken pas atmayıp etrafında 3 oyuncu varken pas atıp Arda'nın topu kaybetmesine neden olmak, neyse, başka bir şey söylemiyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.